Selamlar sevgili Birkaç Adam izleyicileri. Bu hafta Sinevidi'nin konusu biraz farklı. Bu hafta 4 filmlik John Wick serisi ve Continental dizisinde neleri gözden kaçırmış olabilirsiniz onlara göz atacağız. Bu iki yapımda da bol bol Matrix göndermesi de mevcut. Bunların neler olduğunu da videonun sonuna ayrı bir parantez açarak ekledim. Ayrıca gelecekte John Wick evrenine dair nasıl yapımlar bizleri bekliyor onları da konuşacağız. Hazırsanız Sinevidi başlıyor. Filmin yönetmenleri Chad Stahelski ve David Leitch'in daha önce dublörlük yaptığını duymuş olabilirsiniz. 2014 yapımı John Wick filmi ikilinin ilk yönetmenlik deneyimi. Ayrıca yönetmenlerden Chad Stahelski daha önce Kırılma Noktası, Yedek Oyuncular, Matrix Reloaded ve Constantine yapımlarında Keanu Reeves'in dublörlüğünü yapmış. İkilinin dostluğu epey bir geçmişe gidiyor diyebiliriz. Filmin diğer yönetmeni David Leitch ise John Wick'ten sonra Charlize Theron'lu Atomic Blonde, Deadpool 2 ve Hızlı ve Öfkeli'nin Hobbs and Shaw bölümü gibi güzel filmleri yönetmiş. 2014 yılında çıkan ilk filmin senaryosu aslında eski deniz komandosu Marcus Luttrell adında bir adamın yaşadığı bir olaya dayanmakta. Askerden evine gelen Marcus Luttrell gece uyuduğu sırada dışarıdan gelen bir sese uyanıyor ve dışarı çıktığında köpeğini birkaç adam tarafından öldürüldüğünü görüyor. Bu olaydan sonra eline silahını alıp köpeğini öldüren adamları tam 4 ilçe boyunca kovalayan adam polislerin adamları yakalamasına vesile oluyor. Bu olaydan sonra röportaj veren Marcus Luttrell onları bağışladım çünkü yeterince adam öldürmüştüm cevabını veriyor. John Wick karakteri Keanu Reeves'in oynadığı 4. John rolü. Aktör daha önce Yok Yere Yaygara, Constantine ve Kayıp Yaşamlar filmlerinde de John rolünü oynamış. John Wick karakteri için ilk başta daha yaşlı oyuncular düşünülmüş. Bunun sebebi karakterin 60-70'li yaşlarda olmasının planlanmasıymış. Sırf bu yüzden Sylvester Stallone, Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Johnny Depp, Kurt Russell gibi oyuncular düşünülmüş. Keanu Reeves ilk filmden sonra verdiği bir röportajda aksiyon filmlerinin duygusal yönü olmasını seviyorum. Şov olmaktan çıkıp bir hikaye anlatıyor yorumunda bulunmuş. Filmde karakterin eşi vefat ederken gerçek hayatta da 2001 yılında Keanu Reeves'in kız arkadaşı bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş. Şimdi film içi detaylara geçebiliriz. İlk filmde John Wick'in arabasıyla bir uçak pistine gittiğini ve buradaki görevliyle kısa bir kafa selamlaşması yaptığını görürüz. Buradaki görevlinin elinde Shibumi isimli bir kitap vardır ve bu kitap emekli bir suikastçının hayatını anlatmaktadır. Daha sonra filmde John Wick'in arabasının çalındığını görürüz. John Wick arabası çalındıktan sonra yakın dostu Aurelio'nun mekanına gider ve arabayı kimin çaldığını öğrenir. Burada Aurelio'nun John Wick'e sunduğu içkinin isminin Peligroso olduğunu görürüz. Peligroso İspanyolcadan tehlikeli anlamına gelen güzel bir detay. Yine film içinde John Wick duş alırken sırtında Fortis Fortuna Adiuvat yazısını görürüz. Bu şans cesurdan yanadır ya da servet cesurdan yanadır diye çevriliyor. Daha sonra John Wick üstünü giyer ve burada saatin bileğinin iç kısmına bakacak şekilde taktığını görürüz. Bu da yine özel askerlerin yeri yansımadan belli olmasın diye yaptığı güzel bir taktiktir. Ayrıca film boyunca John Wick'in kullandığı her silahın nizami şekilde şarjör değişimi yapıldığını da söylemeliyim. Daha sonra filmde John Wick'in Continental Oteli'ne gittiğini görürüz. Burada kapıda Sharon onu karşılar ve altın para karşılığı ona bir oda verir. Yunan mitolojisinde Sharon karakteri ruhları karşıya geçirmek için altın para ile çalışan bir bekçi, bir sandalcı. Tek mitoloji karakteri bu değil elbette. Yönetmene göre John Wick karakteri yine Yunan mitolojisinde Odysseus'tan, karısı Helen, Truvalı Helen'den ve Lawrence Fishburne'un oynadığı Bowery King karakteri ise Athena'dan esinlenilmekte. İkinci filmin ilk sahnesinden anlatmaya başlayalım. İlk sahne açıldığında duvarda oynayan bir eski film görürüz. Bu sessiz filmler zamanında Buster Keaton'ın The General filmine küçük bir gönderme. Buster Keaton sinemada dublörlüğün öncülerinden biri olarak kabul edilmekte. Yönetmen de dublörlükten geldiği için Buster Keaton'a küçük bir saygısını gösteriyor. Hepinizin bildiği bu görsel ise yine Buster Keaton'ın bu görselinden esinlenilmekte. John Wick filmlerinde zamanın biraz farklı işlediğini söylemeliyim. İlk 3 film bir hafta gibi kısa bir süreyi anlatırken 4. film John Wick'in iyileşmesinden sonrayı konu ediniyor. Bunu da yönetmen bize ince bir detayla vermiş çünkü ikinci filmde
Santino'nun John Wick ziyarete geldiği sahnede duvarda hala ilk filmden kalan kurşun izlerini görüyoruz. Daha sonra John Wick'in Santino'yu görmek için müzeye gittiği sahne geliyor ve bu sahnede köşede bir dilenci göze çarpıyor. Bu filmin ilerleyen safhalarında John Wick'in yardım istediği dilencinin ta kendisi. Yine sahnenin devamında John Santino'nun yanına girdiğinde Santino İtalyan İç Savaşı ile ilgili bir resme bakıyor. Daha sonra da John Wick'ten kız kardeşini öldürmesini istiyor. Bu da yine Santino İtalyan olduğu için kendi aralarındaki iç savaşa güzel bir gönderme olmuş. Daha sonra John Wick silah ve haritalama için birileriyle görüşürken burada haritalama yapan adama 4 altın, silahını veren adama ise 1 altın verir. Bunun en büyük sebebi haritalama yapan adamın kendisine 4 hizmet vermesinden dolayıdır. Haritalama yapan adam yeraltı mezarlarının yerini, bulundukları yerin eski krokisinin, yeni krokisi ve yeraltı mezarlarının anahtarlarını verir. Bu da 4 altınlık bir iştir. Ayrıca John Wick'in Cassian'la metroda kavga etmesi sırasında John Wick Cassian'ın göğsüne bıçağı saplamasından sonra metro hattı End of the Line anonsunu geçer. Bu da hattın yani yolun sonuna geldiğiniz anlamını taşır. Yine buradaki ince bir detayda John Wick Cassian'ın bıçağını göğsüne sapladıktan sonra geri çekmez çünkü kanında boğulmasını istemez. Ama filmin sonunda Ares'le yaptığı, bu sessiz kadın, Ares'le yaptığı savaşta bıçağı geri çeker ve Ares'in kendi kanında boğulmasını izler. Bu da John Wick'in Cassian'a olan bir saygısının göstergesidir. Son olarak filmin sonunda bulunan aynalı sahneler daha filmin senaryosu ortada yokken yönetmenin aklındaymış. Çünkü 1973 yapımı Enter the Dragon, Bruce Lee'nin filminde bulunan aynalı sahneye yönetmen güzel bir atıf ve yenileme yapmak istemiş. Öncelikle 3. filmin ismiyle başlayalım. Parabellum kelimesinin 2 anlamı var. Bunlardan birisi Latince bir atasözü olan Si vis pacem parabellum. Yani barış istiyorsan savaşa hazırlan cümlesinden gelmekte. Si vis pacem parabellum. İkincisi ise ses hızını geçebilen bir mermi türü ki filmde bu mermileri görüyoruz. Film içi detaylara geçebiliriz. Filmin ilk sahnesinde kütüphanede John Wick'in Ernest isimli uzun boylu dev gibi bir adamla kapıştığını ve kitapla onu öldürdüğünü görürüz. Bu karakter sırf milli futbolcu Boban Marjanović'ten başkası değildir. Filmin devamında John Wick'in bir silah müzesine girip burada tek sıkımlık bir tabanca yaptığını görürüz. Bunun nedenini çok merak eden arkadaşım olmuştu açıkçası. Buradan da onlara da duyurmuş olayım. Aslında bunun 2 sebebi var. Birincisi silah müzesine girdiği için belirli silahların belirli parçaları çalışmıyor. O da her silahın çalışan parçasıyla bir silah oluşturmaya çabalıyor ve bunu başarıyor tabii. İkinci anlamı ise The Good, The Bad, The Ugly, efsane western filmi iyi, kötü ve çirkine bir atıftan ibaret. 66 yapımı filmde de Taco karakteri silah mağazasına girip kendine bu şekilde bir silah yapıyor. Filmde John Wick karakterinin film boyunca karşısında duran Cal Zero karakterinin de sushi şefi olarak filmde gözükmesinin aslında bir sebebi var. Karakteri oynayan aktör yıllarca Amerika'da Iron Chef adında bir yemek programı yönetmiş. Bu da oraya güzel bir dokundurma. Yine filmde John Wick çöle gittiğinde ona Canis Minor yıldızını takip etmesi söyleniyor. Bu yıldızın ismi Keanu Reeves'in 1990'lı yıllarda kurduğu ve gitaristliğini yaptığı Dark Star isimli rock grubuna güzel bir gönderme. Ayrıca filmin devamında motosikletli sahnenin ise 2017 yapımı Güney Kore filmi The Villains filmine bir göndermeden oluştuğunu söylemeliyim. İki filmde de çok benzer motosikletli bir sahne bulunmakta. Filmin başında Bowery King'in Dante'nin Cehennem şiirinden bir kısmı okuyarak yürüdüğünü duyarız. Bu şiirin Türkçe halini Vino'dan izninizle bir dinleyelim. Yol benim acılar kenti için. Yol benim sonsuz azap için. Kaybolmuş insanlar arasındaki yol benim. Adalet ulu yaratıcımı harekete geçirdi. Mutlak güç, yüce bilgelik ve ilk sevgi yarattı beni. Benden önce yaratılmış hiçbir şey yoktu. Yalnızca sonsuzluk. Ve ben ebedi son. Ey içeri girenler! Tüm umutlarınızı geride bırakın.
Evet, şiirin Türkçe hali bu şekilde. Teşekkürler Vino. Bu şiir bize hem John Wick'in cehenneme gideceğini hem de tek başına gitmeyeceğinin biraz sinyalini filmin başlarında vermekte. Daha sonra Bowery King karakterinin bir kibriti üflediğini, ardından güneşin doğduğunu görürüz. Bu sahne geçişi birebir Lawrence of Arabia filminden alınmakta. Ayrıca filmin çöl sahnelerinde geçen birçok yerin de Lawrence of Arabia filminde geçen yerle aynı olması dikkat çekmekte. Dört atlının koştuğu sahnede ise Mahşer'ün dört atlısına bir gönderme bulunmaktadır. Filmin içinde Marky tarafından gönderilen elçi karakterinin bir parmağının kesik olduğunu görürüz. Ken karakteri daha sonradan gözlerini kendisinin verdiğini söyler ve izci karakter de eline saplanan bıçağı çıkarmadan elini yararak çıkartmak zorunda kalır. Bu da her karakterin yüksek şuura için bir teste tabi tutulduğunu gösterir. Öncelikle söylemeliyim ki Killa Harkan karakterinin bizim Killa Hakan'la pek bir alakası olmadığını söylüyor yönetmen. Karakter tipleme olarak 2005 yılında çıkan SPL, İngilizce ismiyle Killzone filminin sonunda bulunan bir dövüş sahnesindeki karakterden alınmış. Ayrıca bu sahnede bir poker oynandığını görüyoruz. John Wick elini açtığında Killa ölü adamın eli Bay Wick diyor. Bu da aslında ince bir gönderme çünkü gerçek hayatta yaşayan bir kovboy olan Vahşi Bill Hitchcock adında bir adam var. Ve bu adam poker oynarken arkasından vurularak öldürüyor. Öldürüldüğünde elinde bu kartlar oluyor. Bu saatten sonra bu kartların bir elde toplanmasına ölü adamın eli denmeye başlıyor. Aslında bu da John Wick'in öleceğine güzel bir detay, güzel bir gönderme. Daha sonra aileye kabul edilen John Wick Winston'ı Marky'ye gönderiyor ve burada Marky'nin önünde oturduğu tablonun ismi Özgürlük Lideri İnsanlar. Bu tablonun güzel bir anlamı var. Aslında bu tablo yüksek şuraya karşı insanların yani John Wick tarafının kazanacağını biraz belli etmekte. Daha sonra Marky ayağa kalkıyor ve tabloya yaklaşıyor. Bu sırada arkasında bir tablo daha görüyoruz. Bu tablonun ismi ise Sardanapalos'un ölümü. Sardanapalus bir kral ve emrindeki askerlere 100 tane savaş eserinin idam edilmesini söylüyor. Ve bu olaydan sonra da uzanıp yanındaki altın testisiyle birlikte hiçbir şey olmamış gibi olayları izliyor. Burada güzel bir gönderme var çünkü Marky Sharon'ı öldürüyor filmin başında ve birçok ölüme de sebep oluyor bildiğiniz üzere. Ayrıca Marky'nin yine aynı sahnesinde otururken altından bir kahve makinesi olduğunu da görüyoruz. Yani Sardanapalus Marky diyebiliriz ve ölümü de hepinizin bildiği gibi sonda çıkıyor. Daha sonrasında tabii ki düello için buluşuluyor, zaman belirleniyor. John Wick Paris sokaklarında düelloya yetişmek için yürümeye başlıyor, hatta koşmaya başlıyor diyebiliriz. Burada Eyfel'in içinde bulunan bir radyo istasyonundan sadece ağzı görünen bir karakterin tüm şehre yayın yaptığını ve John Wick'in yerini tek tek söylediğini duyuyoruz. 1979 yapımı The Warrior, Savaşçılar filminde de birebir aynı kadın bulunmakta. Yani oynayan kadın aktör olarak değil ama sahneye alarak aynı kadın bulunmakta. 1979 filmde de bir kadın yine radyodan insanları yönlendiriyor bu şekilde. Daha sonra John'un 222 basamaklı bir merdiveni çıkmaya çalışması da ve çıktıktan sonra en aşağıya kadar geri yuvarlanması da aslında Yunan mitolojisinin en ünlü cezalarından biri olan Sisyphos'un cezasına bir gönderme. Bildiğiniz üzere Sisyphos bir kayayı dağın başına çıkarmak için ebedi ceza alıyor ve tam çıkardığı anda kaya en aşağı geri iniyor. Bu şekilde ebediyete kadar ceza çekmek zorunda kalıyor. Burada da orada güzel bir detay var. Evet, filmler bu kadardı. Şimdi de Continental dizisindeki göndermelere bakacağız. Hemen başlayalım hazırsanız. Sabırsızlanıyorum. Öncelikle hepinizin gözden kaçırdığını düşündüğüm ince bir detay var. Onunla başlayacağım. Continental dizisinde Winston Charlie'nin yanına gidiyor ve Charlie'den arabasını falan alıyor bildiğiniz üzere. Buradaki Charlie, John Wick'in ilk filminde gördüğümüz şapkasını çıkarıp cesetleri temizleyen Charlie ile aynı kişi. Yine orada Winston'ın Charlie'den aldığı Charger'ın da 2014 yılında John Wick'in kullandığı Charger'ın aynı olduğunu söylemeliyim. Plakalarına kadar aynı arabalar. Yine bu dizide Winston arkadaşlarının yanına gittiğinde neye ihtiyacın sorusuna I need guns. Lots of guns. gerek cevap veriyor. Bu da tabii ki de en ünlü Matrix göndermelerinden birisi. İkinci bölümün ortalarına doğru Winston'ın Bowery karakteriyle konuştuğu bir sahne var. Çatıda konuşuyorlar. Bu çatı size tanıdık gelebilir. Çünkü John Wick'in de Bowery King'le ilk
karşılaştığı sahne burasıydı. Bu arada arkadaşlarım bana bir soru sordu. Dizide neden Bowery King yok? Yani çocukluğunun geçmişini neden görmüyoruz gibisinden bir soru sordular. Buna şöyle cevap verebilirim. Bir açıklama yok ama Bowery King karakterini oynayan Lawrence Fishburne dizi çekildiği tarihte, yani dizinin geçtiği tarihte 15 yaşında. Yani Bowery King karakterinin çocukluğunu bile, yani 15 yaşında bir çocuğu bile orada görmemize gerek yok diye düşünmüş olabilir yönetmenler. Yine ikinci bölümde Çinli karakterin öcüsünü almaya gelecek gibi ithamlarda bulunması da aslında John Wick'e birer atıf. Tabii o zamanlar John Wick yok ama Baba Yaga bildiğiniz üzere bir şehir efsanesi. Üçüncü bölüme geçelim. Üçüncü bölümde öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Continental'in karşısına keskin nişancı yerleşiyor eğer izlediyseniz. Burada keskin nişancı eve girmek için kılık değiştiriyor ve bir fare öldüren firma kılığına girip o şekilde sızıyor eve. Üstünde geldiği üniformanın üstünde Chuck Spadina yazıyor. Chuck Spadina'yı herkes bilmiyor olabilir. Chuck Spadina, Keanu Reeves'in kariyerinin ilk başlarında ismini değiştirmek istediği isim. Yani bu ismi almak istiyormuş. Yani ne diyelim, iyi ki de almamış. Çünkü Keanu Reeves gayet karizmatik bir isim. Yine 3. filmde dedektifimiz bulduğu altın parayı Continental Otel'e giderek bir oda kiralıyor. Buradaki odanın numarası 818. İşin garibi şu: John Wick 2014 filminde, yani ilk filmde John Wick ilk Continental'e gittiğinde aldığı oda da 818. Yani burada da bir gönderme bulunmakta. Evet, Matrix göndermelerine bakıyoruz. İlk film için göndermelerden tabii ki de en önemlisi Keanu Reeves'in Neo, Lawrence Fishburne'ın Morpheus, Viggo Tarasov'un koruması olan Daniel karakterinin Matrix'te bir ajan olması, tabii ki Chad Stahelski'nin de Matrix 2'de Keanu Reeves'in dublörlüğünü yapması en büyük gönderme benim için. Matrix 1'in sonunda Viggo Tarasov'un arkadaşının oynadığı oyunda kendi karakterinin isminin de Neo olduğunu görüyoruz. John Wick 2'ye geçecek olursak Matrix serisinde bulunan bir kablolu telefonun birebir aynısının burada bulunduğunu da söylemeliyim. Güzel bir detay olmuş. Ayrıca John Wick peşindeki suikastçilerden kaçarken metroda yanında tabelalarda sistemi sorgula gibi güzel Matrix göndermeleri de bulunmakta. Yine filmin içinde de doktorun Matrix'teki anahtarcı olduğunu söylemeliyim. Ve tabii ki en büyük göndermelerden birisi Winston'ın John Wick'le yaptığı filmin sonu konuşmasında etrafındaki herkesi bir anda durdurup camiye baktırması. Bu da Matrix'e müthiş bir göndermeydi benim için. John Wick 2'de yüksek masada 12 kişinin olduğunu öğreniyoruz ve Matrix 2'de de bildiğiniz gibi Sion Konseyi'nde toplam 12 ana kurul üyesi bulunmakta. Yine ikinci filmde yakalamak biraz zor ama John Bowery King'le ilk tanıştığında içeri giriyorlar ve içeride Bowery King üstünü değiştiriyor. Bu sırada dolaplara dikkatli bakarsanız bir dolabın içinde kırmızı şişe ve mavi şişenin yan yana durduğunu görürsünüz. Bu da kırmızı hap, mavi hap olayına güzel bir gönderme olmuş. Üçüncü filme geçebiliriz. Tabii ki de öncelikle belirtmeliyim ki silah, birçok silah. Guns, lots of guns deyimi benim için bir deyim oldu artık çünkü çok fazla duyuyoruz. Çok güzel bir gönderme tabii ki. Ayrıca buradaki lobideki savaşta yeşil ışık kullanılması da Matrix'teki lobi sahnesine oldukça benzetilmekte. Yine filmin başlarında John kütüphaneye gider ve kitabın içini açar. Burada gizli bir zulası vardır. Matrix'te de hatırlarsanız Neo karakterinin daha Neo karakteri olmadan önce gizli kasetlerinin bulduğu bir kitap zulası bulunmaktaydı. Dördüncü film için en çok dikkat edilen sahnelerden birisi Scott Adkins'le, yani Killa Harkan karakteriyle John Wick'in kavga ettiği sahnede özellikle suların akış şeklinin ve yeşil ışığın vurmasıyla Matrix yazıları gibi akmasıydı ve tabii ki de suların üstlerine de gelmesinden dolayı yağmurdaki savaş sahnesini de andırıyordu. Bu Matrix'teki savaş sahnelerine ve kayan yazılara güzel bir gönderme olur. Eğer böyle düşündülerse %100 emin değilim çünkü böyle bir açıklama yok. Ama ben bayağı benzettim. Siz de eğer bu açıdan bakarsanız oldukça benziyor bence. Yine açıklanmamış bir gönderme ama Matrix'teki tren sahnesinin John Wick 4'teki tren sahnesine oldukça benzetildiği söyleniyor. Özellikle Reddit'te. Bu sahneye bir açıklaması yok ama ben de benzettim açıkçası biraz.
Son olarak spin-off'lardan biraz bahsedelim. Öncelikle söylemeliyim ki John Wick'in bir 5. filmi olacak. Yani neredeyse netleşti bu. Spin-off'lara gelirsek Ana de Armas'la bir balerina filmi çıkacaktı bildiğiniz üzere bu sene. Bu bir yıl ertelendi. 2025'e ertelendi. Bu ertelenmenin en büyük sebebinin yapımcı firma ek aksiyon sahneleri olduğunu söylüyor. Yani bol bol aksiyonlu bir film çıkacak gibi yine. Ayrıca John Wick serisinin 4. filminde hayatımıza giren Kane karakterinin bildiğiniz gibi kör karakterdi. Kane karakterinin de 4. filmden sonraki hikayesini anlatacak bir film çekilmesi planlanmış, hatta onaylanmış. Filmin çekimlerinin 2025'te Hong Kong'da başlaması planlanıyormuş. Yani bol bol John Wick'e doyacağımız seneler önümüzde. Evet sevgili arkadaşlar, gözümden kaçan bir detay varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de öğrenmek isterim çünkü ben de seriyi çok seviyorum. Ayrıca bir sonraki Sinevidi konumuz ne olsun? Buna dair de yorumlarınız, önerileriniz varsa okumayı çok isterim. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça ve sağlıkla kalın efendim.